Merhaba arkadaşlar, umarım keyfiniz yerindedir. Bugün stajlar hakkında konuşacağım. Öncelikle şunu dile getirmek istiyorum ki bilimsel stajlar hakkında çevrenizden çok farklı deneyimler duyacaksınız. Bunlar çok öznel deneyimler ve stajın bağlamına, yerine ve konusuna göre değişebilecek unsurlar. Çevrenizde duyduğunuz olumsuz deneyimler veya sizin daha önce yaşadığınız olumsuz deneyimlerin moral ve motivasyonunuzu düşürmesine izin vermeyin. Stajların amacı sevdiğiniz ve sevmediğiniz bilimsel alanları keşfetmenizde size yol göstermesi. O yüzden mümkün olduğunca fazla laboratuvar ve bilimsel alan deneyimlemeniz sizin için yararlı olacaktır. Sonrasında misal yaptığınız stajlarla sevmediğiniz alanları hayatınızdan eleyerek asıl hoşunuza giden araştırma alanlarına öncelik verebilirsiniz. Lisans bu kazanımları elde etmek için çok uygun bir zaman. Sadece size pratik bir bilgi kazandırmayıp aynı zamanda da sizi profesyonel olarak bir sonraki evreye hazırlayan bir süreç. Bu yüksek lisans olabilir veya bir şirkette çalışmak olabilir. Size fikir vermeniz için kendi yaptığım birkaç stajdan bahsetmek istiyorum. Lisans ikinci sınıfı bitirdikten sonra ilk stajımı yazın Amerika'da Virginia Üniversitesi'nde yaptım. Stajdan önceki akademik dönem benim için ilginç bir dönemdi. Biyolojiden fizyoloji, fizikten modern fizik ve felsefeden de epistemoloji dersleri alıyordum. Çok farklı dersler gibi dursa da en özünde algı üzerinde konuşuyorduk. Fizyolojide sinir sistemi nasıl çalışıyor ve aslında etrafımızdaki uyaranları nasıl algılıyoruz sorularına cevap veriyorduk. Modern fizikte ise ışık hakkında konuştuk ve aslında hiçbir zaman hiç kimseyle aynı anı paylaşamayacağımızı öğrendim. Çünkü ışığın seyahat etme hızından ötürü her zaman karşımızdaki kişinin hep geçmişine tanık oluyorsun. Daha büyük ölçekte düşünürseniz ayın sürekli 1,5 saniye geçmişini görüyoruz veya güneşin yaklaşık 8 dakika geçmişini görebiliyoruz. Aynısı karşımızda konuştuğumuz insanlar için de geçerli. Tabii çok daha küçük zaman birimleri. Yine algı üzerine. Aynısı epistemoloji dersinde de geçerliydi. Doğru bilgiye nasıl ulaşabiliriz? Bir şeyi nasıl test edebiliriz? Bu soruları sormak için bazı ontolojik ön koşullara ihtiyacım var. Misal benim zihnimden bağımsız olarak bir fiziksel evrenin olduğunu kabul etmem lazım ki bunu objektif olarak araştırabileyim. Yine algı üzerine. Bu algı işi benim ilgimi çektiği için ağrı ve bağımlılık üzerine çalışan bir laboratuvara gittim Virginia Üniversitesi'nde. Daha çok sinir bilimi ve farmakolojiyi birleştiren bir labdı ve fareler üzerine çalışıyorduk. Ağrının hep fiziksel hem de duygusal yönünü araştırabileceğimiz hem de ağrının hem kısa hem de kronik boyutlarını inceleyebileceğimiz bir model sistem oluşturduk. Çok fazla ilkleri yaşadığım ilginç bir staj süreciydi. Çok fazla başarısızlık, deneme ve düşünme süreçleri bana hipotez temelli araştırma yapmayı ve buna bağlı deneyler oluşturmayı öğretti. Projeye hoşuma gidince ve yeterli zaman ayırınca kısa sürede bağımsız çalışabilecek hale geldim. Hatta o staj oldukça verimli oldu. Ee, Bu sayede 2 tane araştırma makalesine katkı sağlamış oldum. İlk stajımdaki farelerle çalışma deneyimim hoşuma gitmedi açıkçası. Aynı zamanda da çok makro düzeyde bir araştırma konusu olduğu için asıl biyolojik süreçlerin mekanizmasını anlayamıyorduk. Misal ağrı bağlamında önemli bir reseptör var ve olay bu proteinin farklı yapılarda ve dinamiklerde bulunması bütün fizyolojiyi değiştiren bir şey. Sen protein seviyesine inmediğin sürece bu tarz mekanistik bir anlayışa sahip olmak imkansız. Ben de o zaman bulduğumuz sonuçların asıl nedenlerini merak ediyordum ve bu farelerle anlayabileceğim bir şey değildi. Daha küçük boyutlara inmem gerekiyordu. Bu da benim yapısal biyolojiyle ilgilenme sürecimi başlattı. Yani X-ray kristografi, nükleer manyetik rezonans veya kriyoelektron mikroskopi gibi biyomoleküllerin yapılarını ve dinamiklerini anlayabileceğimiz metotlara ilgim oluştu. Bu konuda bilgi kazanmak için de diğer bir stajımı 3. sınıfın yazında İsveç'te Karolinska Enstitüsü'nde biyofizik, biyokimya üzerine bir labda yaptım. RNA üzerine nükleer manyetik rezonans kullanan bir labdı. RNA'nı farklı izotoptaki elementlerle sentezlediğin zaman misal karbon 14 yerine karbon 13 bunların izini sürebiliyorsun ve oluşan sinyalleri takip ederek
ilgilendiğin biyomolekülün dinamiği hakkında bilgin oluyor. Ama şöyle bir sorun var. Ürettiğin biyomoleküller bazen yüzlerce izotopik olarak değişen elementlerden oluştuğu için çok fazla sinyal alıyorsun. Ve bu sinyallerin birbirine ayırt etmek bazen çok zor oluyor. Tam bu bağlamda benim araştırma konum şu şekildeydi. Nasıl daha efektif bir şekilde biz RNA'ları sentezleyebiliriz ve bu karışık sinyalleri daha anlaşılır hale getirebiliriz ki çok kompleks biyomoleküllerin yapısını ve dinamiğini anlayalım. Bu stajda bana çok şey kattı. Öncelikle Amerika ve Avrupa arasındaki bilimsel kültür farklarını görmüş oldum. Ders sistemleri, araştırma ortamı, araştırmacının birbirine tutumu, tartışma kültürü ve toplantılar, yaşam ve çalışma dengesi gibi konuları sorgulama olmak sağladı. Onun dışında bu proje daha çok metot geliştirme üzerineydi. O yüzden hipotez temelli bir araştırmadansa daha çok sürekli deneme ve yanılma gerektiren bir süreç gerekiyordu. Sürekli daha iyisini ve daha ucuzunu, kullanışını bulmak üzerine bir süreçti. Sonunda da çok ucuz ve kullanışlı bir metodoloji geliştirdik. Çok verimli bir stajdı ve yine bunu makale olarak yayınlayabilmiştik. Daha birçok staj yaptım. Hepsinden teker teker bahsetmeyeceğim. Önemli birkaç nokta var. Bu RNA projesinden sonra şunu fark ettim ki biyofizikten çok hoşlanıyorum. Çünkü içinde bütün temel bilimler dediğimiz kimya, biyoloji, fizik ve matematikten izler barındırıyor. Ve bu çok ilgi çekici. Sürekli yeni bir şeyler öğreniyorsun. E, Biyofizik alanında ilerlemeye karar verince bundan sonraki stajlarımı kendi eksik olduğum konuları nasıl kapatabilirim temel düşünerek aramaya başladım. Misal mikroskopide ve diğer spektroskopi alanlarında hiç deneyimim yoktu. Bu bağlamda çalışan güzel bir lab buldum ve katıldım. Sonra fark ettim ki bilgisayar anlamında simülasyonlar konusunda hiçbir bilgim yok. Hemen bu konuda bir laba katıldım ve moleküler dinamik simülasyonlar hakkında bilgi edinmeye başladım. Bu şekilde biyofizik alanının birçok konusuna mümkün olduğunca dokunmaya fırsatım oldu ve bu da benim olaylara daha geniş bir perspektiften bakabilmemi sağladı. Bu tarz kazanımları doktora öncesinde elde ettikten sonra da doktorada ne istediğimi daha net biliyordum. Bu süreç kendimi mutlu hissedeceğim bir laba ve proje konusu seçmeme yardımcı olmuş oldu. Stajlar genelde hayatımızda çok hoş anlar bırakabiliyor ve oldukça fazla şey öğreniyoruz. Bu konuda konuşulacak daha pek çok şey olabilir. Birkaç önemli nokta daha paylaşarak bu videoyu burada kapatmak istiyorum. Elde etmiş olduğunuz kötü deneyimlerin bir sonraki stajınızda tekrarlanabilecek düşüncesini kafanızdan öncelikle çıkartın ve ön yargısız şekilde yeni stajlar yapmak için kendinizi motive edin. Bu çok önemli. Onun dışında çok popüler hoca isimleri veya okullardansa kendinizin cidden mutlu olabileceğini düşündüğünüz yerlere gidin. Bu farklı ülkeler, farklı laboratuvar, farklı alanlar olabilir. Ve en önemlisi de stajı verimli geçirmeyi unutmayın. Bol bol soru sorun, sorgulayın, insanlardan yardım alın. Kısaca ilginizin olduğunu gösterin ve bu şekilde yaklaşırsanız emin olun size çok yardımcı olacaklar. Orada farklı mentörleriniz veya laboratuvarda bulunan insanlar. Yaz gelmek üzere. Hepinize stajlarınızda şimdiden başarılar diliyorum. Ve bir dahaki görüşmemize kadar sağlıcakla kalın.